Ben Erkut Özen. Bugün Ronda'yı geziyoruz. Ronda, Endülüs'ün, dolayısıyla İspanya'nın en etkileyici yerlerinden bir tanesi. Tartışmasız uluslararası simgesi nedir? Tabii ki işte bu köprüsü. Yerden, yani bu kanyondan tam 98 metre yükseklikte Ronda'nın bu köprüsü. Bu halde olduğuna bakmayın. İsmi Yeni Köprü. Neden? Çünkü en son yapılan olması 1793 yılında 34 yıl süren bir inşaattan sonra tamamlanıyor ve İşte Jose Miguel tarafından planlanan ve yapılan bu köprü sadece bir köprü vazifesi görmüyor. Şehrin eski ve yeni taraflarını birleştirirken şehrin bu eski ve yeni taraflarında hayatları birbirine bağlıyor. Köprünün hemen altında birkaç tane de küçük oda var. Hatta bir de hapishane olarak kullanılan bir bölüm var. O hapishane olarak kullanılan bölüm İspanya'daki iç savaş döneminde her iki tarafında hapishane ve işkence olarak kullanıldığı bir bölüm olarak birbirlerini suçlamalarına yol açmış. Suçlamalar ne konuda olmuş? İşte bu yalçın kayalıklara orada bulunan mahkumları aşağıya atmalarıyla ilgili bir efsane. Doğru mudur? Bence doğrudur. Ronda denizden yaklaşık 750 metre yükseklikte olmasına rağmen özellikle yaz aylarında çok sıcak. Bayağı sıcak. Şu anda ben ter döküyorum. Şehir yaklaşık 36 bin kişinin yaşadığı küçük bir şehir. Şehir demeyelim, Malaga'ya bağlı bir ilçe. Ve Ronda günümüzde özellikle gündüzleri 36 bin kişinin dışında 10 katına ulaşan nüfusları ağırlıyor. Özellikle hafta sonlarında veya turist kafilelerinin geldikleri günlerde. Zaten içerideki, şehir merkezindeki restoranlar, barlar, kafelerden anlayacaksınız durumu burada gezerken. Hemen yanımda bulunan yer, işte dedim ya, eski binalar çok güzel yerlere çevrilmiş. İşte Endülüs bölgesinin konservatuarlarından bir tanesi bu güzel eski. Buradan giden Emevilerin yaptığı binalardan bir tanesinde hizmet veriyor. Ronda'da Iglesia de la Merced Kilisesi önündeyim. Yani Merced Kilisesi. Nasıl bir özelliği var bu kilisenin? Diğerlerinden farkı ne? 16. ve 17. yüzyıllarda bölgeye özgü mimariyle yapılan bu kilise şu anda içinde bulunan manastıra ait rahibelerin el yapımı olarak gerçekleştirip yapıp sattıkları, pişirip sattıkları kek ve kukilerle, kurabiyelerle çok ünlü ve onlarla işbirliği yapıp burada onların keklerinden alabiliyor. Onlara bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Manastır gelirini hala böyle devam ettiriyor. Ta ki 17. yüzyıldan beri.
Alameda del Toho çok güzel, harika, küçük bir park. Asırlık ağaçları ve bakımlı yüzüyle gerçek anlamda bir vaha gibi. Ronda'da eskiden beri bu yüksek, vahşi coğrafyada insanların nefes alması için oluşturulmuş noktalar arasında yer alıyor. Gerçekten güzel, soluklanmak, dinlenmek için ideal bir yer. Her Endülüs kentinde olduğu gibi şehirde inanılmaz güzel detaylar var. Burası böyle aslında özellikle turlarda, gezilerde 2-3 saatlik gelinerek gezilen bir yer. Ama burada en az 2 gün geçirmelisiniz. Yemelisiniz, içmelisiniz. Benim her zaman söylediğim bir laf var. Erkut Özen lafıdır bu. Bir şehri tanımak için o şehirde uyanmak gerekiyor. İşte o şehirlerden bir tanesi de Ronda. Birçok eski bina, eski önemli bina, zenginlerin ve yönetimde bulunanların oturdukları, şehri yönetim merkezi olarak kullandıkları binalar sanat galerilerine, okullara, müzelere çevrilmiş. Etraf onlarla dolu. Bu küçücük şehirde onlarca müze var. Gezmek isterseniz hepsi tabii girişi ücretli olan müzeler ama harika mekanlar. Özellikle Endülüs'te görebileceğiniz sokaklar Ronda'da da her yerde. Birçok seyahat acentasının programında şu anda geldiğimiz Mondragon Sarayı olarak bilinen bina yer alıyor. Nedir bu? Bugün şehir müzesi olarak kullanılan bir bina. İçeriye giriş ücretli. Sanıyorum 4 euro civarı. Tabii ki bu videoyu seyrettiğiniz anda değişebilir. Ne olur bilmiyorum. Zaten bu küçük meydanda yine Plaza Mondragon olarak anılıyor. Tarihle ilgili kısımları söylerim. Eski bir yine Magrebi dönemden kalma bir bina. O dönem yine Emevi Devleti'nin burada olduğu dönemlerde yöneticilerin kullandığı saraylardan bir tanesi. Plaza Mondragon'da hemen bu meydanda yer alan bu bina. Roma döneminden kalma bu binayı önce burada yaşayanlar, daha sonrasında Endülüs Emevileri, Maghreb
Magribi dönemde. Daha sonrasında da yine burayı alan Hristiyan krallar olarak bilinen Isabel ve Ferdinand döneminde de, yani bu bölge Hristiyanlaştıktan sonra, yeniden fetih hareketi bittikten sonra yeniden burası önemli kişilerin konutu olarak da kullanılıyor. Kim ne derse desin, İspanya'yı seviyorum ama Endülüs'ü çok daha fazla seviyorum. Bunların hepsinde çok gün kalmak lazım. Çünkü her gün başka bir şey görüyorsunuz. Geldiğinizde mutlaka kalmanız, yemek yemeniz, burada uyanmanız, akşamları eğlenmeniz, bir şeyler içmeniz, sokaklarda dolaşmanız, alışveriş yapmanız, aklınıza gelen her şeyi yapmanız gerekiyor bir şehri yaşayabilmek için. Hatta hele ki böyle şehirleri görmek, yaşamak, hissetmek, ona dokunmak, onun sana dokunmasını sağlamak çok da kolay değil. Don Miguel de buradaki en güzel manzaralı restoranlardan bir tanesi ve tabii ki Don Miguel terası ile birlikte oteli de yine en güzel oteller arasında yer alıyor. Güzelliği manzarasıyla alakalı tabii. Hediyelikçiler olmazsa olmazlar. Biraz fiyatlardan bahsedelim mi? Mesela şu 5 euroymuş. Pahalı gibi. Kartlar 60 cent. Rios Rosas. Ve güzel bir burgerci aynı zamanda paella yapıyor. İşte şimdi sokaklarına girelim. Restoran ve kafe dolu. Herkes buralarda oturuyor. Yolları tamamen masalarla çevirmişler. Çok fazla sulanmıyorlar. İlle buyur etmiyorlar. Kolunuza yapışmıyorlar. Fiyatlar aslında gayet ideal turistik bir yere göre. Bir de 25-26 vesaire gibi rakamlarla çarpmasak bedava. Her yer restoran gördüğünüz gibi. Kendi yemek yedikleri saatte, özellikle İspanyolların da yerel halkın da yemek yedikleri saatte neredeyse yer bulunmuyor. Turistler de çıkıyor. Bir de geç saatlerde, güneş battıktan sonra oluyor bunlar. Çok konuşan, eğlenen, haldır huldur bağıra çağıra yemek yiyen nefis insanlar yaşıyor. Traditional Irish Pub. Çok traditional olmasa gerek. Böylesine traditional bir şehirde, böylesine geleneksel bir şehirde Irish Pub ne kadar traditional olabilir bilemedim. Şimdi Keltler dönemine kadar dayanıyordur falan diye tabii yorumlar da gelebilir. Hemen bu meydan her şehirde olduğu gibi, bu arada burası da bir yemek sokağı. Her şehirde olduğu gibi insanların buluştuğu, toplaştığı, hava aldıkları ve katedralin, kilisenin bulunduğu meydan. Hemen altında ne var? Tabii ki otopark var. Bu da şehrin içinde park etme kısmının insanlara kolaylık yaratmasını sağlıyor. Ve buraya da hemen bir park yapmışlar. Burası boğa güreşleriyle de çok ünlü. Çok ünlü boğa güreşçileri de var. Çok iyi bir boğa güreşi arenası var. Ünlü arenalardan bir tanesi. Eylül ayında şampiyonalar yapılıyor. Ve Endülüs renkleriyle, Andalusya'nın, Endülüs'ün renkleriyle bayrağını görüyorsunuz. Bayrak şu şekilde. Meydan işte bu şekilde nefis bir görüntü oluşturuyor. Ronda. Harikasın.